Arkadaşlar merhaba. Bu görmüş olduğunuz animasyonu sadece prompt girerek yaklaşık 10 dakika içerisinde Moviflow aracımız kendiliğinden yaptı. Sonuç mükemmel. Gerçekten sizi hiç uğraştırmıyor. Başarılı. Ben çok beğendim. Videonun sonunda nasıl ücretsiz kullanabileceğinizi göstereceğim. Animasyonu baştan sona bir izleyin. Daha sonra eğitim videosuna geçelim arkadaşlar. You're getting so big! Fen, you came back. You came back! Time is so fast for you. I will see you next spring. Fen? You promised. You are gone. Hello again. Who is there? Hello, little one. İlk başta Moviflow nedir? Bundan biraz bahsedeyim sizlere. Moviflow küçük bir promptla, çok detaylı prompt yazmadan sizlere film veya animasyon yapmanızı sağlayan, çok yeni olan, çok yeni bir sistem olan yapay zeka aracı. Gayet kullanışlı. Benim çok hoşuma gitti. Böyle detaylı prompt yazmadan, bakın burada örnekler var, sizlere bu şekilde animasyonlar, filmler yapabiliyor. Birazdan bunun detayını göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi sitemiz burası. Moviflow AI. Ana sayfa bu şekilde bizi karşılıyor. Bakın enter yaptım. Böyle bir yükleme animasyonu var. Daha sonra buradan bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Bunlar son yüklenen projeler. Yani bakın burada birden fazla proje var. Örneğin şuradan bir proje açayım size. Bakın. Arkadaşlar tamamen birkaç promptla yapılan bir şey bu. Uzun bir prompt bile değil. Kaliteyi görebiliyor musunuz? Yani bütün fotoğrafları üretip, buradan sesini kısayım. Buradan bütün fotoğrafları platform kendi üretiyor. Daha sonra bu fotoğrafları videoya dönüştürüyor. Kling AI olsun, One olsun. Son zamanlarda biliyorsunuz Grok AI'ın video aracını yükledim. Bunlar kadar kaliteli bir görüntü bize sunmuyor. Şu an görmüş olduğunuz şekilde, yani ben bir kalite yükseltmesi falan yapmadım. Siz de ürettiğiniz zaman bu kalitede videolar üretebileceksiniz. Yine de iş görür. Ben beğendim. Bakın şu an video oynuyor. Videonun süresi 2 dakika. Bunu birkaç promptla yaptı. Gelin birlikte bunu nasıl yapabiliriz göstereyim size arkadaşlar. Buradan kapatıyorum. Hemen şurada hızlıca bir örnekleri göstereyim. Bakın bu şekilde bir örnek var. Hemen şöyle. Yüklendi. Bakın dur ses açayım. Arka plan seslerini falan kendisi oluşturuyor. Hemen kısa kısa geçeceğim. Bakın. Evet, burada bir animasyonumuz var. Videonun başında sizlere bunu izleteceğim. Tamamen burayla yaptım. Yani uzun uzun promptlar da girmedim. Kısa promptlarla girdim. Ben bu workflow'u kullandım. Şimdi workflow ne diyeceksiniz? Hemen oradan göstereyim. Arkadaşlar sayfamız bu. Ana sayfa. Bakın burada prompt girme yerimiz var. Bu şekilde. Hatta şöyle bir şeyler yazayım. Böyle mavi olarak görün. Burası prompt girme yeri. Şimdi ben bunu siliyorum. Programın burada bakın Inspiration Lab diye bir tane düğme var. Buraya ben tıklıyorum. Şimdi bunlar ne? Üstten bir tanesine tıklayayım. Bunlar sizin bunlar siz video yaparken kullanacağınız workflow'lar. Yani çalışma düzeni diye bahsedeyim size. Yani bunların üzerinden yapılıyor videolar. Bu görsellerin tarzında yapacak yani. Şimdi ben buradan try this dersem hemen basıyorum try this dedim.
Bakın buraya gönderdi. Görüyor musunuz? Şimdi buraya siz bir tane prompt yazabilirsiniz. Şimdi kısa promptlar da işe yarıyor. Çünkü bakın burada AutoScript yani A-Story Copilot muhtemelen Microsoft'un Copilot yapay zekasını kullanarak sizin buraya yazmış olduğunuz o kısa promptu detaylı prompta çeviriyor ve daha sonra program kendisi uzun videoları veya animasyonlar haline getiriyor. Bakın şu kadar yazmanız yeterli. Ne yapalım mesela şu animasyondan yola çıkayım. Küçük bir kız çocuğu sahilde oynar. Kumların arasından oyuncak bir bebek bulur. Virgül kız çok mutludur. Şimdi bunu ben yapmadım. Bunun promptuna da şu an için ulaşamadım ama ulaşacağımız bir yer olursa yorumlara yazarım. Bu kadar yazmanız yeterli. Daha önceki denediğim promptlarda yani benim daha önce yaptığım videolarda bu kadar prompt yeterli oluyor. Çünkü bu AutoScript tuşu açık olduğu için kendisi promptu detaylandırıyor ve size bir video haline getirip sunuyor. Şimdi ben bunu siliyorum. Sadece kullanımını göstereceğim çünkü biraz uzun sürecek ama ilk başta bir tane prompt girip küçük de olsa bir programın nasıl işleyişini göstereceğim. Eğer video biterken ya da video bitmeden bu iş tamamlanırsa videonun sonucunda size gösteririm arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde. Bakın biraz da programdan bahsedeyim çünkü bunu kullanmakta biraz zorlanabilirsiniz. Yani diğer programlar gibi fotoğrafı yükle daha sonra işte tuşa bas videoya çevirsin. Biraz bu şekilde işlemiyor. Yani farklı biraz daha karmaşık. Karmaşıklığı da ne? Yani gözünüz korkutmak istemiyorum. Bakın burada Inspiration Lab örnek veriyorum. Bakın Halloween, Narrative, müzik video, Education, Commercial 2D, 3D. Bunlardan birine tıklayarak yapmanız gerekiyor. Yani daha başarılı oluyor sonuç. Anlatabildim mi? Şimdi bu adamlar bunu yapmış. Bunun içeriğine girmiş. Örnek veririm. Şurada bir tane bakın animasyon. Bakın. Buradan try this derseniz bu animasyon yapısını kullanarak çok daha güzel sonuçlar veriyor. Yani buraya promptunuzu yazıyorsunuz. Üstteki şu 3D Modern American Action Animation diyor ya. Bunun kök dizinini veya bunun işte nasıl dersiniz yapısını kullanarak sizlere daha başarılı videolar üretiyor. Ben bunu buradan kapatıyorum. Bakın buradan seçtim ya. Biraz önce buradan da seçmiştim. Örnek veriyorum. Buradan 3D aynısına girdim. Başka bir şey işte Crash Romance diyor. Bu yapıdan daha çok realistik. Yani realistik bir konu üzerine yoğunlaşacaksanız realistik bir animasyon veya realistik bir tarihi videolar olabilir yapacaksanız bu formatı kullanabilirsiniz. Veya bakın buradan üste çıkıyorum. Ne bu? Bu da realistik. Görmüş olduğunuz gibi bu da realistik. Yani fotoğraflar tamamen realistik. Veya şuradan bakın 2D Japonis diyor sanırım öyle gördüm. Evet. Anime tarzı bir şeyler yapmak istiyorsanız buradan buna try this diyerek seçebilirsiniz. Onu da o tarz üretimini yapacaktır. Burada 3D görmüştüm. Buna baktık mı? Evet bakın. 3D animasyon için bu formatı da kullanabilirsiniz. Buradan try this derseniz promptunuza benim biraz önce yazmış olduğum gibi yani çok uzun yazmadan kısaca belirtirseniz böyle bir sonuç size verecektir. Şimdi bakın sayfa bu kadar. Aşağı ineceğim ama başka bir gösterecek çok bir şey yok. Buraya bir tane ne yazalım? Prompt yazalım. 3D animasyonu kullanayım ben yine. Yani bu tarz 3D animasyon tarzı olsun. Ne olsun? Küçük bir tamamen spontane yazıyorum. Küçük bir kasabada yaşayan elf kızı. Pardon şurada bir yanlış bir şey yazdım. Yaşayan elf kızı kara diyara yolculuk yapar. Yolda çeşitli tehlikelerle diyebiliriz. Evet ne olacak? Tehlikelerle karşılaşır. Yani bu basit bir şey. Evet AutoScript'im açık. Üstten 3D olmasını istediğim için yani realistik değil de 3D tarzında üretmesini istediğim için bu şekilde kalıyor. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Bakın kapatabilirim. Bakın arkadaşlar kapattım. Tamam mı?
Buraya bu şekilde de yazabilirsiniz. Keşke kopyalasaydım. Ama önemli değil. Hemen sizi çok bekletmeden küçük bir elf kızı ormanda böyle yazayım. Daha da kısa yazacağım. Tehlikeli yaratıklarla karşılaşır diyelim. Karşılaşır. Yani bu kadar yeterli. Gerçekten ben denedim. Yetiyor. Bakın hepsi açık. Tamam. Buradan ne diyor? Buna tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar belli bir limitiniz var. Bu limiti doldurduğunuz zaman ben 4 tane falan yaptım. Yani 4 uzun video yapabildi. 2 dakikalık video yapabildi. Ondan sonra 5. videoda %63'te takıldı. Kaldı. Muhtemelen limitim tükendiği için takılmıştır. Şimdi bunu göstereyim. Bakın önce görüyor musunuz? Üretim aşaması bu aslında. Yani çok karışık duruyor da sizin burayla çok bir işiniz yok. Burada size ne yaptığını gösteriyor. Ben burayı bekleyeceğim arkadaşlar. Hatta bura kayıtta dursun. Nasıl ilerlediğini siz görün. Daha sonra size bunu nasıl ücretsiz kullanabileceğinizi göstereceğim. Yani daha önce Grok AI videomda göstermiştim. Aynı mantık ilerleyeceğiz. Temp maillerle, geçici maillerle bu programı farklı maillerle kullanacağız. Fakat biz kendimiz bir mail oluşturmayacağız. Yani tek tek uğraşıp isim soyisim girip kendimizi yormayacağız. Bittikten sonra tekrardan buradayım arkadaşlar. Üretimimiz tamamlandı. Bakın hızlandırılmış halini sizlere gösterdim ama şimdi burada bir sorunla karşılaştık. İlk defa karşılaştım ben de. Video çekeceğiz ya. İlla olacak yani. Neyse yapacak bir şey yok. Bunda sizin başınıza gelirse aynı şekilde nasıl böyle bir sorunla baş edeceğinizi anlamış olursunuz. Karşılaştığımız sorun şu ki bakın sağ tarafta burada bir yazı var görüyor musunuz? Video oluşturulamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Başarısızlığın nedeni güvenlik politikalarımızı ihlal eden içerik. Şimdi burada küçük bir çocuktan bahsettiğimiz için tabi bunlar güzel şeyler engelleniyor. Politikalara aykırı olduğu için bunu sorunlu bir video olarak gördü. Yapacak bir şey yok. Siz farklı bir prompt girersiniz veya promptunuzu biraz daha değiştirirsiniz. Bu güvenlik politikasını atlamanızı sağlar arkadaşlar. Sizinkinde takılmaz. Şu an test aşamasında bizde takıldı. Fakat daha önce de size göstermiş olduğum videoyu ben yine buradan Moveflow aracıyla yaptım. Gayet başarılı sonuç gördünüz. Ben çok beğendim. Bakın oluşturduğu kadar bir izleyelim. Bakın buraya kadar oluşturmuş. The forest is beautiful, my dear. It's my friend. It shows me everything. It also has secrets. And teeth. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Gayet başarılı. Tabi bunun bakın burada fotoğraflar oluşturmuştu. Animasyonunun devamı gelecekti. Fakat gelmedi. Karşılaştığımız sorundan dolayı. Sizlere bunu nasıl ücretsiz kullanabilirsiniz? Biraz ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu ana sayfaya geldikten sonra arkadaşlar bakın ücretsiz nasıl kullanabiliriz onu gösteriyorum. Buradan log out diyeceğiz. Daha sonra sign up tuşu var. Buraya tıkladıktan sonra e-mailimizi isteyecek. Bu siteden bakın buradan herhangi bir mail adresi seçebilirsiniz. Ben üstten bir tane mail adresine tıkladım. Şimdi bize kendimiz uğraşmadan geçici bir mail adresi verecek. Kopyalıyorum ben bunu. E-mail kısmına yapıştırıyorum. Burada da bir tane parola belirliyorum. Sign up diyorum. Şimdi bizim geçici mail adresimizle Workflow bir tane mail gönderecek. Confirm and activation dedim. Bakın tekrar geliyorum. Burada mail adresimizi yenileyeceğiz. Evet geldi bile. Bakın. Activate my account diyor. Buna tıkladım. Buna tıkladıktan sonra burada bir saniye var. O geçti. Evet. Burada. Şimdi buradan kopyaladığım mail adresini tekrardan aldım. Buraya yapıştırdım. Parolamız buydu. Login dedim. Evet. Girdi. Kaydedebilirsiniz. Ben kaydettim. Şimdi burada artık sınırsız bir şekilde bakın hatta göstereyim. Buradan bir tane video seçiyorum. Sırayı itledim. Buraya promptunuzu yazabilirsiniz. Hatta şöyle diyeyim. Buraya
prompt yazacaksınız. Bu şekilde 10-15 dakika falan sürüyor maksimum üretmesi. Hata almadan üretirsiniz arkadaşlar. Biz biraz önce hata aldık. Tabii ki uygulamalarda farklı hatalar oluyor. Bu hataların nasıl olduğunu, nasıl çözebileceğimizi de bu şekilde sizlere anlatmış oluyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. The forest was dying. I felt it. A sickness in the water. A shadow. The shadow spreads, child. This silver light is the only hope. That pond was once a mirror of light. He who found the ring awoke the dark. It now wears him like a cloak. A king corrupted by his own goodwill. To save the light, I had to descend. Wanted only to protect the light. But the shadows... The pain finally ends. Rest now. Even the deepest darkness